benim. Canım. Gonca'nın teyzesiyim. Hemen hemen aramızda 8-9 yaş vardı ama beraber büyüdük sayılır. Ablamın ikinci evladı, ilk oğlan Mehmet'ti, ikincisi Gonca'ydı. Gonca ele avuca sığmayan, haksızlığa gelmeyen bir yapısı vardı çocukluğundan beri. Ortaokula başladığında bir arkadaşıyla beraber işte tanışıyorlar ve o arkadaşının abisine aşık oluyor. Orhan Kurişi. Ablamlar vermek istemediler yaşı çok küçük diye. Bu kaçtı. Kaçınca çok seviyordu. Gitti, yani biz çok demokrat bir aileyiz. Gittiği aile kapalıydı. Ya Gonca'yı da çok zor kabul ettiler, hiç istemediler. Çünkü demokrat bir aileden tutucu bir aileye gelin gitmesi. Ama Gonca her şeye göğüs gerdi. Çok mücadeleciydi çocukluğundan beri. Hiç haksızlığa gelmezdi. Uzun süre işte Kur'an-ı Kerim'i inceledi. Orada daha sonra işte bizim derneğin feminist hareket içerisinde bulundu. Burada işte kadın mücadelesinde, feminist hareket içerisinde ne yapması gerektiğini, bu işte Kur'an-ı Kerim'in muhakkak bir kadın tarafından Türkçe çevrilmesini çok istiyordu. 90'ların gündemlerinde, dönemlerinde Türkiye kamuoyu tarafından tanınmaya başlanmıştı Gonca. Ve yaşadığı bazı deneyimler sonucunda Allah'a ulaşmak tarikatlardan değil Kur'an'dan geçer diyerek Kur'an sonrasında oluşturulan, kurumsallaşan, kurumsal ve devletçi, saltanatçı yapıların işgaline, kontrolüne alınan dinin Emevici, saltanatçı, erkekçi kurumsallaşma haline dönüştürülen anlayışı reddederek ve onların beslediği tüm zihniyetleri ve kaynakları, tüm havuzları ve temsiliyetleri, referansları reddederek kendisini ayrıştırdı ve yüreğiyle, mücadelesiyle, kadınlığıyla sesini çıkardı. Onun bütün amacı Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması ve insanların anlayacağı bir dille anlatılması gerekiyordu. Çünkü Arapçada birçok kelime Türkçe bağdaşmıyordu. Örneğin şeyi çok diyordu, ras. Ras Arapçada baş demek ama Kur'an-ı Kerim'de başınızı örtünün diye bir şey yok. Sadece diyordu, örtülerinizi omuzlarınızdan aşağı alın. Burada büyük mücadele etmesine rağmen ama örtünüyordu. Çünkü benim örtülmem gerekiyor diyordu. İnsanların bana yakın olabilmeleri, inanmaları için örtünüyordu. Şeyi inceliyordu mesela, namaz kılmayı. Namazda işte kadının yeri neresi olabilir? İşte kadın cuma namazı, bayram namazı kılabilir mi? Bu konuda büyük mücadele verdi. Dedi kılabilir. Neden kılmasın yani? Bir kadın olması bunun cuma ve bayram namazı kılmasına engel değil. Bunun mücadelesini verdi. İşte Kur'an-ı Kerim'in regliyken okunması gerektiğini düşündü. O zaman biz pis değiliz dedi. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu bir biyolojik olay. Onu çok büyük mücadelesini verdi. Gonca Kuriş 1998 yılının 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gecesi evinin önünde eşini silahla etkisiz hale getiren 3 kişi tarafından kaçırıldı.
Tüm arama çalışmalarına rağmen kendisinden haber alınamadı. Yakalandılar bunlar. İstanbul'da bir evde. Polis bastı ve orada banyo dolusu nüfus kağıdı çıktı. Gonca'nınki de oradan çıkınca araştırdılar Konya'da. Bir evde 3 kişiyi gömmüşler, beton dökmüşler. Zaten şeyde de işkencelerde de 35 gün böyle bir mezar kazmışlar. Mezarın içine koymuşlar, çıkarıyorlarmış, sorguluyorlarmış. Anlatılanlar bu. Konya'da işte oğlunu çağırdılar, gitti. Diş yaptırmıştı. Oğlu ayağından tanıyor. Öylece geldi işte cenazesi. Çok acı. Hala içimizde büyük bir yara. Çocuklar büyüdü, hepsi evlendi ama 35 yaşında öldürüldü bu kadın. Onu katledip bedenini kaybedenlerin de içinde olduğu Hizbullah sanıklarına verilen hapis cezasında iyi hal indirimi yapıldı. 2011 yılında Yargıtay kararıyla yüzlerce vahşi cinayetin sanığı olan bu kişiler uzun tutukluluk gerekçesiyle uluslararası hukuk göz ardı edilerek salıverildi. Biz kadınlar cenaze namazı kıldık başta ben olmak üzere. Mezarlıkta şiir okuduk. İlk toprağını ben attım, biz kadınlar attık. Ondan sonra bütün kadın arkadaşlarla birlikte güzel bir cenaze merasimi yaptık. Ben orada çok büyük mücadele verdim. Zaten benim resimlerim var. O dönemde çok resimlerim var. Valiyle emniyet müdürü vardı. İttim hepsini. Ondan sonra biz orada bayağı bir mücadele verdik. Zaten taputu da beraber taşıdık biraz. Elimizden aldılar. Ama mücadele, çünkü Gonca'nın bana şeyi vardı. Teyze, ben ölürsem lütfen dedi, cenaze namazımı kılın. Ondan sonra ilk toprağı kadınlar atsın. Taputumu taşıyın demişti. Elimizden geldiğince yardımcı olduk bu konuda. Yapabildiğimizi yaptık. Ciddi bir travma. Yani dindar kadınlar için, Müslüman feministler için Gonca'nın oluşturduğu ciddi travma çok ağır bir şiddet. Bu ağır şiddet karşısında, öncesinde daha doğrusu platformdan arkadaşlar da yapmışlar, korumaya almaya çalışmışlar. Aman biraz daha sesini alçalt, aman şu programa çıkma gibi bir takım tavsiyeler geldiği de olmuş. Fakat Gonca hayır ne olursa olsun, tehditler alıyor çünkü. Ne olursa olsun ben söylediğimden vazgeçmeyeceğim diyen bir kadın. Bu haliyle ciddi bir örnek, fakat yarattığı travmanın etkisiyle uzun bir zaman dindar kadınların sesinin çıkmadığı da doğru. Üniversitede biz zaten 75-80 arası dönemde okudum. Ben tam işte sağ sol çatışmasının olduğu yıllardı ve ben ülkücü cenahta yer alıyordum. O yüzden orada da bir işte aktivasyon, erkek arkadaşlarla bir arada. Yani eşit diyebilirim, orada da hissetmedim. Gerçi hani bizi kavgalarda falan arka planda tutmaya çalışıyorlardı. Tamam, öyle şeyler vardı ama onlar bana doğal geliyordu, rahatsız etmiyordu. Yani öyle bir ayrım hissetmedim hiçbir zaman. Ta ki evlilikten sonra, yani böyle ev işleri, o rol paylaşımın falan dengesizliğini gördükçe beni çok rahatsız etmeye başladı. Yani işte aynı ortamdan çıkıp üniversite mezunu birisiyle evlenmişim. Dava arkadaşım dediğim birisiyle evlenmişim. Ama evin içine girince roller tamamen değişiyor. Sen onun hizmetçisi konumuna giriyorsun birdenbire. İşte üstüne çocuk falan da olunca yük artıyor. İşte onun arkadaşları geliyor, sohbet ediyorlar, ben onlara hizmet ediyorum falan. Bunlar bana çok tuhaf gelmeye başladı. Dayanılmaz ve anlaşılmaz gelmeye başladı ve şeyden koptum ben, sürekli böyle ev işine çekilen ve hiçbir entelektüel hayatı olmayan, okumayan, gündemden kopmuş
bir insana dönüştüğümü hissettim, böyle ev işlerinden ibaret bir hayatı olan ve bu beni çok bunalttı, çok rahatsız etti. İşte o sıralarda tam elime bazı yayınlar geçmeye başladı, feminist yayınlar. Onlarla da karşılaşınca yani yalnız olmadığımı, böyle bir sorun olduğunu, bütün kadınların bundan müzdarip olduğunu fark ettim ve bir feministleşme süreci oldu diyelim. Sonra işte mücadelelere başladık. Önce yakın çevrem, ailem, eşim, bunlarla. Yani hep bir dayatma vardı, işte ne yapalım, bu böyle, kabul edeceksin, biz kadınız. Böyle gelmiş, böyle gidiyor falan. Hayır, işte böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Değişecek bu haksızlık. Yani benim kafama takılan en çok şeydi, yani biz Müslümansak, Allah varsa ve adilse, adil ismi, sıfatı varsa böyle bir şey olamaz. Yani bu tamamen inandığımız şeye aykırı, Allah'ın adaletine aykırı. Yani oradan bir şeyle, oradan girmiş olduk diyelim. Bu arada ben feminist dememeyi tercih ettim baştan beri. Kendime feminist diye isimlendirmemeyi tercih ettim. Ve bunun üzerinde düşündüğümde, yani ama bize dışarıdan yakıştırılan bir isimdi. Türbanlı feministler, Müslüman feministler, İslamcı feministler diye. Hep dışarıdan yakıştırılan bir isimlendirme olunca ben bunun üzerinde düşündüğümde şey demeye karar verdim ve hala öyle tercih ediyorum. Müslüman Kadın Hareketi. Yani feminizmin çok farklı şeylerde içeriyor olmasından dolayı çok geniş bir kategori, yelpaze. Her şey var içinde. Yani tabii feminizmin bir türü olabiliriz biz. Ama Müslüman Kadın Hareketi bana daha sıcak, daha doğru gelen bir tanımlama. Öyle demeyi tercih ediyorum. Yani ben sonraki yazılarımda hep öyle kullandım ama tabii sürekli o Müslüman feminist, İslamcı feminist tanımlaması devam etti. Ondan çok da rahatsız değilim. Kendisine feminist demek dememek bir ayrım ve bence değerli bir ayrım. Ama Türkiye'de özellikle Müslüman kadınlar arasında biraz feminist hareketin ve diğer kadın hareketlerin neresinde durduğunuzu biraz gösteriyor diye hissediyorum. Genelde çok mesafeli durdu şimdiye kadar bizim önümüzdeki kuşaklar. İşte bir mahremiyet tartışmasıdır gidiyordu örneğin. İşte mahremiyetimiz önemli. İşte namus bizim kırmızı çizgimiz. Yok işte kürtaj bizim kırmızı çizgimiz vesaire. Çok kırmızı çizgileri vardı. Feminizmin kırmızı çizgisi bu anlamda, yani kadın talebiyle ilgili bir kırmızı çizgisi olamayacağına inanıyorum. Biz ilk Eski Zaman gazetesinde, bu sonraki işte FETÖ ile ilişkili Zaman gazetesi değil de daha önceki Zaman gazetesinde 87'de benim ve bir arkadaşımın yazıları yayınlandı. İnsanlar ve Hayat diye bir sayfa vardı, özel bir sayfa. Daha böyle gençlere hitap eden, daha entelektüel bir sayfaydı. O sayfada ya biz yazı gönderdik. Ali Bulac'ın bir yazısı yayınlanmıştı şey diye. Feminist Bayanların Kısa Aklı diye. Bu Feminist Bayanların Kısa Aklı yazısını okuyunca biz yani okuldaki oda arkadaşımla birlikte okuduk ve çok sinirlendik. İkimiz ona bir cevabı yazı döşendik. Yani tabii feminist, yani kadınları savunan, kadınlara onun hakaret ettiğini ifşa eden Ali Bulac'ın, kadın düşmanlığını ifşa eden, kadınları savunan ama kadınlarla birlikte feministleri de savunan cevaplar oldu haliyle. O yazılar yayınlandığında büyük bir, sanki biz hani o kadar büyük bir şey yaptığımızın farkında değildik ama sanki suya taş atılmış gibi acayip tepkiler, işte bunlar kim, bunlar Müslüman mı, bu gazetede nasıl yazarlar, bu kadınlar kim, namaz kılıyorlar mı, alınları bir kere secdeye gelmiş mi falan filan, böyle acayip şeyler, tepkiler.
erkek okuyuculardan özellikle, gazetenin kendi içinde kendi yazarlarından tepkiler falan. O hareket yani öyle başladı, öyle dalga dalga çoğaldı ve bu sonra devamlı yazılar, tartışmalar derken aylarca süren bir şey oldu bu. Sonra Nokta dergisi kapak yaptı, Türbanlı Feministler diye. Ruşen Çakır'ın yayınıydı o zaman, orada çalışıyordu. Bir dakika dinler misiniz? Bir dakika. Arkadaşlar provokasyona gelmeyin değil. Slogan atmayın iki. Bakın arkadaşlar şu anda bacılarımızı biz geçici olarak polislerimize emanet etmişiz. Nasıl gelmiyorsunuz? Nasıl gelmiyorsunuz? Yürüyeceksiniz. Hadi yürüyün kardeşim. Geç. Geç arabaya. Geç. Yok. Geç arabaya. Hadi gidin. Al. Al götür. Başörtülü kadınlar kendileri için özgürlük isterken onlar başörtüsüne özgürlük diye slogan atarlardı. Yani mesele nesneydi orada, kadın kendisi olmak isterken. Burada şunu da biliyoruz. Arka taraftan bazı erkeklerin ya şimdi üniversiteye girmelerini destekliyoruz ama sonra bu kızlar da çalışmak da ister dediklerini de biliyoruz. Hakikaten kadınların eşit çalışma haklarını engellemek için çok çaba harcadılar. Yani bir yandan işte Türkiye'de başörtüsü yasağı var ve bu kadınların hayatlarının önünde büyük bir engel. Bu hikaye benim için böyleydi. Ama o engelin içerisinde bir Müslüman erkeklik performansı vardı. Meseleyi sahiplenen, kolonize eden, daha büyük bir hikayenin parçası yapmak için uğraşan. Ben bunun da karşısında oldum o yaşlarda, üniversitede. Yani ve başörtüsünün bir kadın meselesi olduğunu söylüyordum her zaman. Ve bunun bir kadın hareketinin, yani başka alanlarda da özgürlük istemeye neden evrilmediğini aslında çok düşündüm ilk zamanlar. Biz birey olmak için çalışıyorduk çünkü o zaman feminist olmak, kadın hakları savunmak değil. Aslında biz o zaman hem devletin karşısında eşit yurttaş olmaya uğraşıyorduk hem de aslında feminist örgütler ve feminist kadınlar karşısında kadın kimliğimizle kabul edilmeye çalışıyorduk. Öyle bir açmazımız vardı bizim. Yani başörtüsü yasağının ciddi bir kadın örgütlenmesi gerektirdiğini ama diğer taraftan sürekli bu bir kadın meselesi değildir, bu biz Müslümanların meselesidir vurgusunun sürekli yapıldığını da fark ettim. Yani bunun içinden aslında hem kadınlar kendileri için özgürlük istemeyi tabii ki öğrendiler, buna yöneldiler. Buradan aldıkları yarayla hayatlarına aslında daha çok özgürlük istemek üzere devam eden kadınlar oldu. Ama diğer taraftan da bunu yani o Türkiye'nin büyük siyasi haritasının bir parçası olarak görmeye devam eden ve bu nedenle de bunu bir kadın hareketi olarak görmeyen kadınlar da oldu ve sanırım onlar çoğunluktaydı. Kadını başörtülü feminist olmaz diyerek içlerine almak istemeyenler çok oldu. Ne bileyim işte 90'larda kapılar çarpıldı, biz başıbağlılarla aynı salonda oturmayız, aynı masada tartışmayız diye. Dağılan örgütler bile oldu. Yani başörtülü kadınlarla ortak çalışmayı kabul edenler oldu örgütler arasından. Etmeyenler oldu, örgütler yarıldı ve biz kabul edenlerle devam ettik. Ben zaten her toplantıya gidiyordum. Ben Türkiye'deki bütün toplantı. Gonca da geldi. Gonca'yı istemediler, konuşturmak istemediler. Gonca soru sormak istedi Türkan Seylan'a. Yaptılar, böyle alkış tuttular. Ben de bağırmaya başladım. Ya nasıl demokratik bir ülkedeyiz? Siz nasıl kadınlarsınız? Bir kadını böyle tepkiyle karşılayamazsınız. Türkan Hanım dedi ki lütfen dedi susun, bana sorusunu sorsun dedi. Yani uzun süre kabul edemedi bir grup.
işte kendine demokrat, Kemalist diyen grup. Ama sonunda anladılar ve çok üzüldüler yani. Ya ben başörtüsü yasağının kalkmasını bir kırılma olarak görüyorum bu konuyla ilgili. Özellikle ya tabii bir de İslamcılığın dönüşümü, yani İslamcılığın istenmeyen kızı deniyor Müslüman feminizme. Gerçekten bir İslamcının bir yükselmesi gerekiyor ki hani finalde 90'lardaki o Türkiye'deki hal var ortada. Konca Kuş o yüzden çok çok enteresan ve çok özgün bir örnek. Çok radikal ve çok cesur bir örnek. Ve orada birazcık kendi davası olarak gördüğü şeyi kadın meselesi olarak kurması da çok güçlü bir şey. Öncelikle teşekkür ediyorum Çorum Belediyesi. En azından bu konuyu ele aldığı için. Gerçi bu konu her zaman her yerde ele alınıyor. Fakat bugün işte Meral Hanım'ın dediği gibi burada bir bayanın olmaması kötü. Ama şöyle bir şey var. Benim bir farkım var burada. Meral Hanım şaşırmış. Ben açıkçası hiç şaşırmadım. Çünkü bizim erkeklerimiz nedendir bilmiyorum. Biz yorulmayalım diye herhalde bizim adımıza düşünürler. Bizim adımıza karar verirler. Hatta daha da rahat olsun diye bizim adımıza uygularlar. Bizim yani burada bir İrab'da mahallemiz yoktur genelde. Ama nedense gündemin en can alıcı konusu, en spekülatif konu olduğu için kadındır. Çünkü çok iyi prim yapar her dönemde ve her zaman. Şimdi böyle olunca şaşırmak yanlış. Öncelikle İslam'da kadının siyasetteki konumu neden seçildi diye düşünüyorum. Yani bu insanları kadın ve erkek olarak ayırmak değil de erkeklerin siyasetteki konumu neden araştırmıyor, neden kadınlar araştırıyor? Kadınlar neden çalışmalı, kadınlar okunmalı mı? Neden erkekler okunmalı veya da çalışmalı diye tartışılmıyor, hep kadınlar tartışıyor. Ben bunu çok merak ediyorum özellikle. Evet. Yani hep tartışılan biziz. Neden erkekler değil? Evet. Yani onların da başaramadıkları noktalar var. Ekonomi bir erkekle başarabilir, kadın da başarabilir. Yani ama kadın başarılmadığı zaman işte bu bunun fiziğine uygun değil, bu bunun psikolojisine uygun değil. Ama erkeklerle uygun olmayabilir. Tabii ki erkeklerle her zaman bu konuda mücadele ediyoruz. Siyasi olarak bir hani Müslümansan feminist olamazsın diyen daha seküler eleştiriler ve yine aynı şekilde Müslümansan feminist olamazsın, feministsen Müslüman olamazsın diyen İslamcı eleştiriler. Hani bunlarla teorik düzlemde de karşılaştım. Bireysel olarak da karşılaştım. Benim için bunun cevabı her zaman çok kolaydı. Yani tartışmaya dahi girmedim. Yani bu bir varoluş meselesi, bu bir kimlik meselesi değil. Nasıl bir insan olduğumla alakalı, hayatımda neyi yan yana getirmek istediğimle alakalı. Burada bir çelişki görmenin kendisi zaten bir dayatma. Yani neyi nasıl yaşayacağıma dair bugünden bir karar vermemi isteyen ve ondan sonra hep hayatımı bu çelişkiye karşı yaşamak zorunda olduğumu söyleyen bir dayatmaydı bu. İşte o dayatmaya karşı aslında ben feministim de dedim. Yani feminizmi üstlenmem biraz da yani bu bir kimlik değil, feministim diyorum ve feministim. Ya böyle bir varoluşa dünya nasıl karşı çıkabilir ki? Yani beni yok edersen ancak ben yok olurum ama varım. Bakıyoruz ki başka Müslüman ülkelerde Türkiye'den çok daha belirgin bir İslami feminizm var. Türkiye'de de giderek yükseldi. Türkiye'de vardı ama adı konmuyordu. Adı konmuyordu. Yakın zamanlarda adı kondu. Daha rahat herkes. Birçok kişi daha rahat. Ben feministim diyor. Ama dindar kimliğini vurgulamak istediğinde de İslami feminizm diyor. Bu sadece dindar kimliğini vurgulamak da değil İslami feminizm tanımı. Bir yandan feminist politika üretmesini mümkün kılacak saikleri dile getirmiş oluyor. Yani İslam dini yorumlarının, İslam geleneksel yorumlarının, bu geleneksel yorumların toplum hayatına yansımasına karşı itiraz ediyor. İslam'ın penceresinden bakarak kendisine feminist bir yaşam kurguluyor. İşte erkeklerin tepkileri de değişmiyor genelde yani. İşte bu İstanbul Sözleşmesi tartışmaları sırasında gördük bayağı o bütün değişmeye rağmen erkeklerin eski geleneksel söylemlere ne kadar sıkı tutunduklarını, değişmemekte direndiklerini fark etmiş olduk. Savaş çok büyük. Uluslararası şer güçler var. Bizim bu hareketimiz Tayyip Bey destekliyor. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı destekliyor. Ama Tayyip Bey'in ailesi bile ikiye bölünmüş. Bilal Erdoğan desteklerken karısı kızı yanlış yolda yanlış yönlendiriliyor.
erkekler kadınların hayatlarına her sınır çekmek istedikleri zaman çeşitli yollar buluyorlar. Yani böyle bir kadınların tepelerin ensesinde nasıl boza pişiririz diye çeşitli bir repertuarı var, bir erkeklik repertuarı. Din de bence o erkeklik repertuarına kaynaklık edebiliyor rahatlıkla ve burada şöyle bir, yani ben demiyorum Allah diyor. Ya ben demiyorum, ben istemiyorum senden bunu. Allah sana işte evde çocuk yetiştirme vazifesini veriyor. Senin için en kutsal vazife bu. Yoksa ben demiyorum gibi kendilerini aradan çıkarıp yani daha iyi Müslüman, daha iyi bir dindar, daha iyi bir insan olmanın bir yolu olarak kadınlık rollerini üstlenmesini vaaz edebiliyor Müslüman erkekler. Din bu açıdan onlara müthiş kaynaklık edebiliyor ve tabii ki yani hani buna dinin kendisi dersin, dinin ataerkil yorumu dersin. Bu ikisi hani farklı yaklaşımlardır. Ben orada bir topa girmek istemiyorum. Yani din doğrudur, yorumları yanlıştır falan. İşte bu cumadan dışlanma konusunda olduğu gibi ne yapmışlar cumadan dışlarken? Kadınlar, köleler, çocuklar herkes namaz kılmış ama onlar zamanla ne demişler? Hür, sağlıklı erkeklere indirgemişler. Ayet hükmünü daraltmışlar. Alimler, Müslüman alimler yüzlerce yıl önce, 1000 küsur yıl önce ayet hükmünü daraltma yetkisini kendilerinde bulmuşlar ve sadece sağlıklı, hür erkeklere mahsus kılmışlar cuma namazını. Roma vatandaşlık hükümlerini andırır bir şekilde ki Roma'nın da çağı o zamanlar biliyorsunuz zaten. Biz mecbur değiliz patlamış ampullerin olduğu yerlerde, şurada burada. Biz tam şu mekanda, şu güzellikte, şu sanatın altında biz de namaz kılmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i ilk defa mealinden okuduğumda ne hissettiğimi hatırlıyorum. Çok kırıcıydı benim için. Yani çok inançlı bir çocuktum ve böyle bir ilmihalde şey yazıyordu işte 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Elhamdülillah dersen işte cennette bir tane altın köşk verilecek sana gibi bir şey okumuştum ilmihalde ve sürekli yapıyordum böyle. Cennetteki altın köşklerimi hayal ediyordum. Bir mücahide olmanın nasıl bir şey olacağını düşünüyordum ve o Diyanet mealini ilk okuduğumda dehşete kapılmıştım. Yani 2. sınıf olduğumu çok hissetmiştim. Bu olmamalıydı demiştim. Yani ben yanlış anlıyorum ya bir yanlış anlatım var. Hani sindirememiştim içime ama şey gibi yani hani ebeveynlerin sana bir şey der çocukken ona çok inanmazsın, içine sinmez ama bir bildikleri vardır diye bir şekilde uyarsın. Öyle bir şeydi benimkisi. Bir bildiği vardır, ileride öğreneceğim, ileride anlayacağım diyordum ama o kendime yedirememe, o böyle gururuma yedirememe hali çok uzun süre devam ediyordu benim için. Bir süre sonra Müslüman Kur'an-ı Kerim'i bir erkek gibi okuyordum. Yani orada işte Müslümanlar dediğini sanki bana diyormuş gibi, kadınlar değişini ayrıca göz ardı ediyordum işte. Hani kadınların 2. sınıf olarak yorumlandığı ayetleri göz ardı ediyordum. Erkeklere seslenişini sanki bana sesleniyormuş gibi okuyordum. Hatta bir erkek gibi okudum Kur'an-ı Kerim'i başlarda yani bunu söyleyebilirim. Sonra bu tabii ki de beni dini sorgulamaya itti ve bir şekilde bunlara cevap bulmalıydım, ne olduğunu anlamalıydım. Yani ben şu an kendimi mezhepsiz olarak tanımlıyorum. Sünni olmadığımı söylüyorum. Sünni bir inancım yok ve benim mezhepsizliğim ve feministliğim benzer süreçlerde gelişti. Bir yandan hadislerle yontulmuş ayetleri onlardan ayıklanmış bir şekilde açıklarken, yorumlarken, cevaplara erişmeye çalışırken bir yandan da feministleşiyordum. İlk defa bir feminist olarak bu geleneksel İslam beni temsil etmiyor dedim. Televizyondaki hocalar tabii ki kadınları böyle anlatırken İslam'da çok keskin hatlarla işte zaten işte kadın dediğin şöyle olmalı, bunu yapmalı. Hatta böyle neredeyse evin hangi köşesinde namaz kılmalıyız, yatarken hangi pozisyonda olmalıyız falan. Hatta çocuk yaparken hangi pozisyonda olmalıyız'a kadar sınırları koyan bir işte sistemleri var, İslam anlayışları var ve onu anlatıyorlar. Peki ben nerede duruyorum? Ben aslında bu kadar keskin olduğuna inanmıyorum meselenin. Çünkü şeyi hatırlıyorum. İlk böyle işte kendimle ilgili sorgulamalara başladığım dönemde de mesela işte kafama takılan bir ayet, bir öğretilen, duyduğum bir şey olduğunda ilk baktığım şey hadi bakalım burada kimler neyi yorumlamışa bakmak oluyordu. Ve böyle bir ayetin böyle sınırsız sayıda yorumu var. İşte neredeyse böyle
bunun böyle 170 meali falan var ve her biri bambaşka şeyler söylüyor. 170 farklı yeri gösteren ayet işte mealleri var. Haliyle bu kadar farklılaşan, kimsenin bu kadar mutabakata varamadığı bir yerde kadın konusunda ne hikmetse herkes aynı şeyleri düşünüyor ama yani hani geri kalan bütün meseleler değişebilir, dönüşebilir, zamanla gelişebilir ya da işte ne bileyim başka bir yere evrilebilir vesaire ama kadın meselesinde ne hikmetse hepimiz böyle çok sert sınırlar içerisinde oluyoruz. Bir takım iktidar alanına sahip olan insanlar, yani sadece erkekler de değil, iktidar alanına sahip olan erkekler ve işte güçlüler, yani işte saraylarda yaşayanlar, sermaye sahipleri, bunlar eliyle vaaz edilen bir şeyden bahsediyoruz biz. Yüzyıllardır bize gelen dinin bunlar eliyle oluşturulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla orada ben bir kadın olarak, hele ki şu anda yaşadığım dünyada bu eşitsizliğin farkına varmış bir insan olarak oradan gelen yüzyıllar boyunca erkekler eliyle, iktidar sahibi erkekler eliyle oluşturulmuş bir dini elbette ki sorgulamam gerekiyor. Erkekler kesinlikle Müslüman, dindar ama feminist olmaz diyorlar. Ve buna argüman olarak da Allah bütün hakları verdi. Kadınlara Allah'ın verdiği haklardan öte belanızı mı istiyorsunuz manası da konuşuyorlar. Benim onlara söylediğim tek söz, Allah verdi, hocalar gasp etti. Biz gasp edilen haklarımızın peşindeyiz. Bir din olarak da herhangi bir dini otorite de konumlandırmıyor, peygamberler dahil olmak üzere. Öyle bir dinin içerisinde, hatta Amine Vedud zaten bunu söylüyor, şirk diyor yani erkeği kadından yüksekte konumlandırmak. Çünkü hani Allah yaratılanlar arasında üstünlüğün yalnızca takva ile olduğunu söylüyorsa ve bir yandan da erkek kadının üstündedir diyorsa bu bir kere çelişki. Çünkü Allah çok açık bir şekilde diyor yani ben adil olacağım insanlara karşı ve benden başka hiç kimseye ibadet etmek, kulluk etmek zorunda değilsiniz. Eğer benim tek yaratıcım Allah'sa ben arada bir aracı olmak zorunda değil, bir erkek kişisi olmak zorunda değil ya da başka biri olmak zorunda değil. Erkekler mi daha fazla kadına yükümlülük yüklüyorlar yoksa Allah mı daha fazla yüklüyor? Sorusunun cevabı kesinlikle erkekler daha fazlasını yüklüyorlar. Birincisi bu yükleme iktidarını kendilerinde görmeleri zaten çok büyük sıkıntılı. Yani bayağı Allah'a kendilerini ortak koşmakla alakalı bir şey bu gerçekten. Erkekler de dini ve dindarlığı bizim karşımıza, yani sen bana değil, erkekliğe değil, patriarkaya değil, dine baş kaldırıyorsun diye çıkabiliyorlar. Halbuki ben patriarkaya baş kaldırıyorum. Çünkü eskiden bu itirazlar dışarıdan zaten bunlar din bilmez, Allah bilmez işte kişiler falan deyip bertaraf edebiliyorlardı bu tür saldırıları, kadınların yani hak taleplerini. Ama artık bu itirazı yapanlar çok içeriden itirazlar ve kendi argümanlarını kullanarak itiraz ediyorlar. Neyle bunu inkar edeceksin, neyle engelleyeceksin? Zaten çok içeriden bir itiraz ve en az senin kadar okumuş, senin kadar bilen insanlar, belki çok daha iyi bilen insanlar bir korku saldı erkekleri. Yani ben bu kadar öfkeli olmalarının, bu kadar her yere saldırmalarının asıl sebebini kesinlikle konfor alanlarını terk etmek istememeleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. En büyük korkuları bu. Biz bu eşitliği kabul edersek, kadınlar haklarını talep ederse bizim rahatımız bozulacak, konfor alanlarımız bozulacak. Baskıcı, sömürü içeren iktidar alanı bir miktar tanrılaşma temayülünü de içeriyor. Yani bunu geleneksel dini söylemde çok fazlaca bulabiliriz. İşte yani kadının ikinci secde edeceği varlığın kocası olması gibi, yani bunun gibi bir sürü örnek bulabiliriz. Evet, yani ben demiyorum Allah diyor deyip yani bayağı benim bir arkadaşım sürekli hani Allah mısınız kardeşim diyor bu erkeklere. Gerçekten de o pozisyonu, yani kendileri Allah adına rahatlıkla konuşabiliyorlar ve sen sürekli kendine çekidüzen vermelisin bunun karşısında. Yani o patriarkanın konumlandırdığı yerden güçlenen kadınlar da bunu yapıyorlar. Yani dediğim gibi dini kanaat önderleri olabilir, aile içerisinde güçlü bir kadın olabilir, kayınvalide, anne olabilir. İşte mızrak ucuna Kur'an ayetlerini, hadisleri geçirmiş ve bununla saldıran bir ataerkil yorum var. Dolayısıyla bunun köküne bir dinamit lazım.
Bu da yine aynı şekilde İslami referanslarla olacak. Bunu kim yapacak? Müslüman kadınlar yapacak tabii ki. Neden sadece feminizm değil de İslami feminizme ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü pratik manada yaşadığımız bir gerçeklik var ve mücadele alanında bu gerçekliklerle örülüyor aslında. Yani o çok kurgusal bir şey değil. Biz şeyden geliyoruz ya, yani dinden çıkarılmaktan falan geldiğimiz, yani tekfirle geliyoruz hayatımızın. Yani kimseyi feminizmden de tekfir etmenin haddi bende değil. Kimsenin de feminizmin köşelerini tutmak haddi değil. O yüzden o köşeleri tutan insanların argümanları olduğunu düşünüyorum bunların. Biz mesela İslami feminizmi söylerken feminizmi bir versiyonu olarak söylemediğimizi çok vurguluyoruz yani. Feminizme buradan katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Burada bir eksiklik görüyoruz. Burada bir boşluk görüyoruz feminizmde. Türkiye'de feminizmi anlatırken kimse dinle birlikte anlatmadığı için gerçekten anlaşılmasının önünde çok önemli bir bariyer kurulmuş zaman içerisinde. Ve biz bunu görüyoruz ve bu bariyeri aşmak istiyoruz ama bunu birilerine rağmen onlar yapmadı diye değil yani. Bu biraz da bizim Müslüman kitlenin de şey demesine çok benziyor bence. Müslümanlık size yetmiyor muydu, neden feminizm demesiyle bence aynı şey. Demek ki yetmiyormuş. Demek ki farklılaştığımız deneyimler var. Bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum çünkü sorunların temelini bulamazsak, yani neden ben bunu deme ihtiyacı hissediyorum? Benim alanımda ne oluyor? Buna ben böyle tam işaret etmezsem nasıl çözebileceğim? Yani ben gidip camideki imama sen ataerkiyle bunları yapıyorsun, aslında eril iktidarından bunu yapıyorsun diye anlatamam ki. Yani benim o adama başka bir yerden cevap vermem lazım. Adam diyecek ki eril iktidar bir şeyler diyorsun ama yani zaten hani senin söylediğin şey benim dünyamın çok dışında. Ben zaten ona inanmıyorum diyecek mesela. Ben oradan o problemi bir kere o dille zaten çözemem. Haliyle benim Müslümanlık dilinden bir şey söylemem lazım. İslamiyet üzerinden bir şey söylemem lazım ki o adam ikna olabilsin falan. Ya feminist mücadele içinde farklılıkların olmamasını savunmak yani temel çıkış noktasına falan ihanet. Yani feminizmde sosyalizmi bölerek Türkiye'de ortaya çıkmış bir hareket olan. Yani senelerce onunla suçlanmış yani. İşte devrimci mücadeleyi bölmekle suçlanıyor feminist hareket. Ama neden bir feminist hareket olarak ortaya çıktığını hatırlarsak, sonuçta içerideki mücadelede kendisi gibi hissetmediği bir yerdeyken ayrı bir ses çıkarma ihtiyacı hissediyor. Demek ki feminizmin içerisinde de kendisi gibi hissetmemekten kaynaklı ayrıca ses çıkarmak isteyen kadınlar var ve hala kendilerini feminizm içinden tanımlayabiliyorlarsa eğer bundan daha büyük bir kazanım yok bence. Bir gün böyle daha derneğin adı var. Yeni kurulduk. Hatta resmi olarak kurulduk mu kurulmadık mı emin değilim. Bizi işte bir derneğe konuşmacı olarak davet ettiler Havle'de. Havle olarak. Bir arkadaşım işte Başörtülü Dernek'ten bir arkadaşımla ben gittik. Ben biraz daha böyle mekansal, kamusal olan zaten mekan üzerine bir tartışmaydı. Yine camiden vesaire bahsettim. O da işte Müslüman kadınların yine kamusal alanda işte hastane gibi, işte otobüs gibi falan farklı deneyimlerinden bahsetti. Sunum yaptı falan. Ay ama sunum boyunca o kadar böyle herkes kaşlar çatık, yani moderatör ve yanımızda oturan insanlar için söylüyorum, karşımızda dinleyen kitle öyle değildi de bir iki kişi hariç. Böyle kaşlar çatık, böyle lafımız bitse de bir laf soksak falan şeyine girdiler, refleksine girdiler. Çok yormuştu. Yani neden bir kere Müslüman feminist falan? Yani işte bunlardan, biz Müslüman değil miyiz? İşte holdingde çalışan beyaz yakalı kadın kendine feminist diyorken Müslüman değil mi? Bunu mu söylüyorsunuz? Ya abla bizim ağzımızdan öyle bir şey mi çıktı ya, onu mu diyoruz? Hani tabii ki diyebilir ama o kimliğin kendisini sahiplenmekle ilgili falan anlatamadık. Çok zorlandık. Hatta böyle biraz fazla üstümüze geldiler. O farklı Müslümanlık deneyimlerini de anlatamadık aslında falan. Ve çok yormuştu. Yani konuşma süresi boyunca ben kendimin Müslüman olduğuna inandıramadım insanlara. Yanımdaki başörtülü arkadaş da feminist olduğuna ikna edemedi. Sürekli ben ne kadar Müslümanım falan anlatmaya çalıştım. O da ne kadar feminist olduğunu anlatmaya çalıştı. Böyle saçma sapan bir girdabın içine girdik oradayken. Böyle Müslüman kadın hareketi deyince sadece başörtüleri içine dahil eden, ki ben hani bu hareketin öncüsüyüm, ilk başlatıcısıyım diyebilirim. Ve benim kuşağımdaki diğer başörtülü kadınlar hep Müslüman kadın hareketi içine dahil edip onlarla işte konuşuluyor, isimleri geçiyor. Hatta hiç feminizmle alakası olmayan, işte feminizmi reddeden isimler bile bu hareketin içine dahil ediliyor. Ama ben genelde görülmüyorum. Ben onu başımın açık olmasına bağlıyorum. Başım açık olduğu için ben o şeyin içinde yok gibiyim yani. Son 8 Mart'ta bizim işte
sınıf mücadelesine katıldığımız cepheden eylemlerde genelde attığımız bir şey vardı, slogan vardı. İşte sermayenin değil Rabbimizin kuluyuz diye. 8 Mart'ta bunu birazcık değiştirerek ailenin değil Rabbimizin kuluyuz diye slogan attık. Gittiğimiz ekiple ve o kalabalık içerisinde müthiş bir sessizlik yaşandı. Bir anda işte çalan ziller, işte defler ya da işte çığlıklar vesaire ıslıklar bir anda buz gibi bir ortam oldu. Çünkü işte ailenin değil Rabbimizin kuluyuz diye bir 15 kişi falan bağırıyor bir anda. O mesela durgunluk anı bence çok şey anlatıyor yani normalleşememiş yani yeterince iç içe geçememişiz demek ki. Hala daha böyle garipsenen bir takım şeyler var, kodlar var. Ama sonra mesela ardından hemen şöyle bir şey oldu. Bir kız işte baktı, o da sessizce bakan insanlardan bir tanesiydi. Sonra böyle bir anda o da bizim işte bir slogana devam ediyorduk. Bir anda o da bizim slogana katılmaya başladı. Bir de kadınlar yani Müslüman toplumlarda en azından benim gözlemlediğim Müslüman olduğu için başka bir ayrımcılığa maruz kalıyor. Çünkü bizim önümüze sürekli İslamiyet'e dair, Müslümanlığa dair şeyleri getiriyorlar sanıyorlar. Hadiste şöyle diyordu, ayette böyle diyordu. Hani biz de diyoruz ki bir bakalım, biz okuyalım ne diyor, ne vaat ediyor bize, gerçekten böyle mi? Onlar bizim üzerimize geldikçe yani bu argümanları sunarak bizim üzerimize geldikçe biz daha da güçlenmeye başladık. Daha da sağlam okumalar yapmaya başladık. Bir arada olmaya başladık, örgütlenmeye başladık, daha çok tartışmaya başladık. Ve gerçekten kendimize böyle başta çok su sızıntısı gibi görünse de aslında büyük büyük çağlamaya başladık yani çıkış yolları bulduk. Bugün Türkiye'de hatırı sayılır bir Müslüman feminist kadın var yani bir kitlemiz var. Ve ben hani politikaları da etkilediğimizi, feminist örgütleri de etkilediğimizi düşünüyorum yani. Bu anlamda dönüştürücü bir etkimizin olduğunu da düşünüyorum. Meryem Aleyhisselam'la alakalı anlatılan kıssada ya Meryem'i bize hep geleneksel olarak işte küçüklükten beri muhafazakar bir ailede ben de büyüdüm. Küçüklükten beri hep anneliği ya da böyle iffet abidesi olması üzerinden bize anlatılıyordu. Ama benim Kur'an'da direkt ayetlerle direkt muhatap olduğumda gördüğüm şey aslında dikkatimi daha fazla çeken şey Meryem'in bir kadın olarak tek başına böyle müthiş kurumsallaşmış bir dini yapının içerisinde tamamen erkeklerin hakim olduğu, o dini dikte ettikleri, kurumsallaştırdıkları, kendilerine göre evirip çevirdikleri, tahrif ettikleri Kur'an'daki anlatımlara göre bir mabet merkezine Meryem'in tek başına bir kadın olarak girmesi ve ona ayette rükû edenlerle birlikte rükû etmesini emrettik şeklinde bir ifadenin yer alması beni aşırı derecede etkilemişti. Yani bu aslında yani bunlar belki de çocukluktan beri sürekli okuduğumuz şeylerdi ayetlerde, Kur'an'da falan ama hep başka bir tarafa doğru bakış açımız yönlendirildiği için bu tarafı göremez bir vaziyette buldum kendimi. O benim için büyük bir kırılma olmuştu. Darabe fiiline gelince o darabe fiilinin farklı bir anlama geldiğini bugün pek çok kadın, pek çok yorumcu söylüyor. İşte Sonya Cihangir de çok detaylı bir şekilde açıklıyor. Ama
Diyanet'in tefsirine baktığımız zaman, Diyanet'in tefsirinin bir güzel tarafı var. Tarih boyunca yapılmış olan bütün tefsirlere de atıfta bulunuyor. Ve ilk müfessirlerden, ilk yüzyıllardan Ata böyle bir yorum yapıyor. Yani darabe fiili dövmek anlamına gelemez diyor. Darabe fiili ayrılmak anlamına gelir diyor Ata. Arabi de Ata'dan alarak aynı şeyi söylüyor. Ama ne yapmışlar? Bizim Sünni gelenek onları görmezden gelmiş ve kadını döveceksin diyen bir ayet haline getirmişler onu. Ki bugün ilahiyattan birçok profesör de sırf ayet öyle yazdığı için karımı dövdüm diyenlerden bahseder. Sırf Allah'ın emrine uyayım diye. Allah öyle bir emir vermiyor oysa. Yani ilk yüzyılda Ata bunu görebilmiş. Gerekçesi de şu, darabe fiilinin ayak izi, ayrılma, bırakma, gitme anlamına geldiğini, gönderme anlamını da içerdiğini söylüyor. Ama diyor delilim peygamberimizin yapmamış olmasıdır diyor. Ayet döveceksin diyecek, peygamberimiz bunu yapmayacak. Bu mümkün mü? Ata bunu söylüyor. Yani biraz derdimiz, ben böyle inanıyorum ve böyle yaşıyorum ve ben böyle bir yorumu önemsiyorum. O yüzden de bu yorumla niyet ediyorum. Bu yorum üzerinden amel işliyorum gibi bir şeyimiz oluyor görüntü olarak ve bunu çok değerli buluyorum. Bu da yine o yani eril ve gerçeği üretme meselesinin dışında bir şey bence. Yani yeni gerçeği üretmek için adaylıkla çıkmıyoruz yola. Yeni doğruyu üretmek için de çıkmıyoruz yola. Ama bizim doğrumuzun özellikle özellikle zulmün karşısında olan ve özgürlüğü söyleyen doğrunun yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir örgüte dahil olmamıştım. Çünkü Müslüman bir feminist olarak seküler bir örgütlenme içerisinde eriyip gitmekten korkuyordum. Muhafazakar bir iktidarın yönettiği bir ülkedeyiz. Ve hep biraz ezik olarak başlıyoruz. Hep bir mahcup olarak başlıyoruz örgütlenme içerisinde. Bir öz eleştiri veriyoruz öncelikle. Hani beni temsil eden bu iktidarın yaptığından ben sorumlu değilim. Ben Müslümanım ama şöyle bir Müslümanım demek zorunda hissediyoruz ve seküler bir örgütte bunu sürekli tekrar etmek istemiyordum. O yüzden hiç o dönem aktif olan feminist gruplara girmedim. Sadece yazıyordum, okuyordum. KŞKM'yi ilk duyduğumda dahil olmamıştım. Çekiniyordum, nasıl bir yer olduğundan çok emin değildim ama ilk gittiğim toplantıdan itibaren sarıldım. Kadınlar hak taleplerine gerekli demokratik cevap verilmeyen grupların en kalabalığı ve en görmezden gelinenidir. Erkek şiddeti çeşitli biçimlere girip hayatlarımızın her alanına sızdığında, bizim için nefes alacak yer dahi bırakmadığında, kadın dayanışması yaşatır diyerek toplumsal muhalefeti en önde örgütledik. Erkek şiddeti bizi bazen adliye koridorlarında buluşturdu, bazen cezaevi önlerinde, bazen meydanlarda, bazense cenazelerde. Bugün ise hiç tanımadığımız ama günde 3 kadının öldürüldüğü bir ülkede canına tak eden kadınlar olarak yaşadıklarına hiç yabancı olmadığımız Emani'nin cenazesinde saf tuttuk. KŞKM'yi ilk o panelle durdum ben. İslam'da erkek paneli. Bu hep böyle bizim işte İslam'da kadın, İslam'da aile diye gündeme aldığımız bir meselenin İslam'da erkek olarak böyle bir panelleştirilmesi ve insanların oraya davet edilmesi, erkeğin orada konuşulacak olması çok dikkatimi çekti, çok ilgimi çekti ve çok heyecanlandım. Tıpkı işte bu Reçel Blok'un kurulduğunda heyecanlandığım gibi. Reçel Blok kurulduğunda da aynı şekilde işte o Dücane Cündoğlu'na gönderme yapan, Müslüman kadınların böyle bir şekilde karşılık verip oradan bir şey üretiyor olması gerçekten beni çok heyecanlandırmıştı. Benim KŞKM'ye girmem ve kendimi feminist olarak tanımlamam 2016 başlarına falan denk geliyor. 2016 yılına denk geliyor. Evet, hani Müslüman feminizm kavramı ve görünürlüğü arttı. Bunun sebebi aslında zaten vardı. Müslüman feminizm dünyada vardı, başlamıştı. Literatürde de vardı. 90'lardan itibaren başlayan bir literatürü var. Türkçe'ye çevrilmiş kitaplar da vardı. Ama bence belki de bize biraz gelmesi geç oldu. Hani öyle diye düşünüyorum. Ve aslında bizden bir önceki kuşakta öncülerimiz olsa da kendimizi Müslüman feminist olarak tanımlayan ve bu konuda örgütlülük içinde bulunan ilk ekiplerden biriyiz. Hani bununla da gurur duyuyorum. KŞKM her ne kadar bitti desek de aslında KŞKM bir geleneği başlattı.
sadece başka isimlerle ete kemiğe bürünerek yeniden devam ediyor. Devam ettiğini düşünüyorum. Sonuçta ruh aynı ruh. Yani kadın dayanışmasını esas alan bir ruh. Bu havlu üzerinden tekrardan devam ediyor. Aslında KŞK bitmedi. Yani isim değiştirdi diyebiliriz. Başka bir yapıya büründü diyebiliriz. Gezi direnişi sırasında tanıştığım bir grup kadın. O zaman kadına şiddete karşı Müslümanlar inisiyatifi vesilesiyle tanıştığım, benden biraz daha genç bir ekip. Reçel, adını sonradan Reçel koyacağımız bir blog yapmayı önerdiler. Burada kadınların gündelik hayatına dair ama daha çok dindar kadınların olmak üzere gündelik hayatta böyle hep ayağımıza bir şey takılır. O ayağımıza takılan şeyleri işaretleyelim ve kendimizi büyük bir böyle işte Türkiye'nin kutuplaşması hikayesinden çıkaralım. Bizim gündelik meselelerimiz çok daha katmanlı ve çetrefilli diye düşündük. Ve işte o tam gündelik hayatta ayağımıza takılanlar neyse onları yazacağımız bir blog kurduk. Ama bu blogu açarken bu kadar çok ilgiyi bu kadar hızlı bir şekilde ben beklemiyordum. Yani yavaş yavaş kendi halimizde yazarız bir süre. Sonra yavaş yavaş tanınır diye düşünürken birden Reçel çok gündem oldu. Herkesin çok ilgisini çekti. Yani bizim amacımıza uygun olarak aslında birçok kadının bu ihtiyacı duyduğunu gördük. Yani kendi evinde sabah uyandığında dertlendiği konular Türkiye'nin büyük hikayesine dair olmuyordu her zaman. Ve bunun fark edilmesinden kadınlar çok heyecan duydular ve bir hikaye diğerini harekete geçirdi. O hikaye öbürünün hikayesini harekete geçirdi. Ve böyle zincirleme kendilerini görünür kılmaya başladılar kadınlar. Yani Reçel blog kurduğumuzdan beri öğrendiğim bir şey ve çok önemsiyorum. Yani erkek dil bize böyle bütün dünya için genelleştirilebilir ve büyük cümlelerin kurulduğu bir dünyayı veriyor. Ve ben özellikle mesela kendi hikayem üzerinde anlattığımda çok eleştiri, yani sen böyle diyorsun ama böyle değil aslında, geneli böyle değil falan. Yani geneli beni çok ilgilendirmiyor. Kendi motivasyonumu ve kendi yapmak istediklerimi, kendi yapıp edebildiklerimi biliyorum. Ve bu küçük hikayeleri, yani büyük resimden çok küçük hikayelere odaklanmayı önemsiyorum ve sahipleniyorum aslında. Havli'yi ilk kurduğumuzda aslında böyle bir grup kadınız ve bir şeylere giriştik hissiyle aslında başlamıştık. Biraz daha böyle kendimizi dinlediğimiz, konuştuğumuz böyle bir ortamdı. Biraz böyle çemberdi aslında. Sonrasında dışarıya dönük etkinlikler yaptıkça aslında ne kadar kalabalık olduğumuzu fark ettik. Özellikle işte ilk kurulduğumuz sene kadın bedencisel atölyeleri yaptık 5 tane şehirde. Ben o kadar umut var değildim insanların sayısının, gelme sayısının ya da gelse bile ne bileyim fikir düzlemimizin aynı olmak zorunda değil ama aynı tabanda buluşabileceğimizden de çok emin değildim falan. Ama öyle olmadı. Yani birçok kadın geldi, işte çok sevindiler bizi gördüklerine, işte uzun zamandır beklediklerini, böyle bu meseleyi tartışmak istediklerini, konuşmak istediklerini falan söylediler ve bu bize çok iyi geldi. Ben ilk defa yani böyle Havle'deyken çok birkaç anım vardır böyle işte iyi ki ya dediğim böyle. Sayısı çok aslında da ama böyle, özellikle onlarda böyle coşarım falan. O coştuğum anlardan bir tanesiydi yani. O şehirlerde gezip insanların bize iyi ki geldiniz işte birlikte bir şeyler yapalım demesi. Ne kadar kalabalık olduğumuzu görmek. İşte Konya'daki bir kadınla da, Diyarbakır'daki kadınla da falan işte Ankara'daki kadınlarla da birlikte dayanışabilmek falan iyi hissettirdi. Emek Adalet'te yaklaşık 1,5 senedir karma bir örgüt. Kadınlar ve erkekler beraber mücadele ediyoruz. Yaklaşık 1,5 senedir de kadınlar olarak biz kendi kurumsallığımızı inşa etmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar kadınlar belli bir kurumsallık etrafında ya bir takım tartışmalar etrafında, okumalar etrafında Emek Adalet'te faaliyet yürüttüler. Ancak tam bir kurumsallık yakalanamadı. 1,5 senedir biz biraz bunu inşa etmeye çalışıyoruz. Bu da şu şekilde ortaya çıktı. Yani dediğim gibi karma bir örgüt ve karma bir örgütte mücadele etmenin bir takım yan mücadele alanları da oluyor. Yani bizim toplumsal olarak verdiğimiz feminist mücadeleyi aslında içeride de, örgüt içerisinde de kurmanız gerekiyor. Aslında bunun arayışıyla yani bir takım somut problemler kendisini daha görünür kıldıkça ve kadınlar olarak biz bu konuda ortaklaştıkça o dayanışma örülmeye başladı. Ve bir takım okumalarla aslında ilk başta politik ortaklık yani işte feminizm konusunda
politik ortaklığı kurmak adına ilk başta bir takım okumalarla başladık. Çok 101 düzeyinde okumalarla başlayıp biraz daha işte yavaş yavaş derine doğru gidiyoruz. İlk sene biraz Müslüman feminist kadın görünümlüğüne önem verdik. Oralardan projeler yürüttük. İşte bu bahsettiğim atölyeleri gerçekleştirdik. Sonrasında bir konferans gerçekleştirdik. Müslüman feministler hikayelerini anlatıyorlar. Birlikte mücadeleye dair ilk adımlar başlıklı. Orada böyle hem dünyadan aktivist, akademisyen ya da işte dini lider kadınları böyle çağırıp onların tecrübelerini dinledik. Veya işte oradaki vakıflardan insanların tecrübelerini dinledik. Aynı zamanda Türkiye'deki feminist kadınları topladık. Onların tecrübelerini uzun yıllardır neler, çünkü biz olmadan önce de o kadınlar sahadaydılar ve tecrübeleri nelerdi. Onları konuştuk. Müslüman kadınları çağırdık. Ve aynı zamanda Müslüman feminizm üzerine böyle yıllardır işte çalışmalar yapan, araştırma, yüksek lisans falan yapan kadınların çalışmalarını sunabilecekleri oturumlar düzenledik ve onları dinledik. Bu böyle bizi ileriye taşıyan, büyüten şeylerden bir tanesi oldu. Her örgüt tecrübesinde aslında yaşanan bir şeydir yani. Erkeklerin çok daha konuşmakta kendilerine alan bulabildiği, çok kolay bir şekilde dahil olabildiği ve kadınların çok daha kısa sürelerde, çok daha özet cümlelerle katıldıkları bir düzen ilerliyor. Bunu hemen hepimiz kişisel şeyler üzerinden okumuşuz ama bir araya gelip bunu konuştuğumuz zaman aslında bunun ne kadar da ortak bir şey olduğunu ve bunun ne kadar da sistematik bir şey olarak ilerlediğini fark ettik. Aslında en büyük motivasyonlarımızdan bir tanesi buydu. İşte yani erkeklerin çok uzun sürelerle konuşmaları, aşırı soyut, teorik bir takım böyle şeyler, değerlendirmeler, kitap yazarcasına falan. Böyle hani somut meselelere bir türlü gelememe. Orada öyle bir farklılığın ortaklaştığını fark ettik. Yani bu feminizmin daha farkında olan, daha aşina olan ve kendisini de o alanda bir erkek olarak mücadele ettiğini düşünen ve hakikaten de o konuda bir arayış sahibi olan örgütlü erkeklerde gizli bir, daha bence mücadele etmesi zor, gizli bir erkeklik oluyor. Çünkü yani farkındalar ve kendilerine yakıştıramadıkları bir erkeklik var orada. Hep zaten kaçtıkları, hep zaten toplumda olur ki bu yani. Hep zaten çok kötü insanlardır onlar falan gibi bir şey var. Ama aslında onun ne kadar hepimizin içinde bir şey olduğunu ve yani bizim iliklerimize kadar işlemiş bir şey olduğunu ve özellikle erkeklere müthiş bir imtiyaz alanı sağladığını, kendilerinin de bu imtiyaz alanından faydalanabileceğini çok da akıllarına getirmiyorlar ya da işte bir şekilde sağından solundan kaçabiliyorlar. O şey önemli bir şey gerçekten. Yani bu tarz şeylerde, örgütlenmelerde ya da politik mücadele alanlarında erkeklerin çok daha gizli bir erkekliğe sahip olmaları. Çünkü ifşa etmesi de çok zor bir şey. Çünkü müthiş, senden çok daha yetenekli bir şekilde sana feminist teori falan anlatabilir 2 dakikada oturduğunda. Sen bir şikayette bulunduğun zaman. Bunun kendisiyle mücadele etmek hakikaten zor bir şey. Ama mücadele alanımızın bir parçası, dışarıda verdiğimiz feminist mücadeleyi örgütlerimizde, politik alanlarımızda da vermek durumundayız. Ancak da bu şekilde zaten daha teşekküllü bir mücadele ağı örülebilir. Müslüman feminizmin artışını aslında şeye bağlıyorum. Genel olarak feminizmin yükselişiyle ilgili buluyorum. Yani burada Müslüman feminizmin kendi başına da bir yükselişi var eyvallah ama feminizm de şu an tüm dünyada inanılmaz bir yükselişte. Yani bundan bir 10 sene önce feminizmin algılandığı şeyle şu an algılandığı şey arasında, anlam arasında inanılmaz bir fark var. Haliyle bu Müslüman kadınlar arasında da bir yükselişte, yani onların da algılayışını da değiştiren bir şeye dönüşmeye başladı. Yani İslami feminizm yükseliyor. Yani bu çok artık fark edilebilir bir şey. Ben bunu da şuna bağlıyorum. Hem çok uzun zamandır dindar bir iktidarla yaşıyoruz. Hem de sosyal medya artık çok güçlü. Yani bir taraftakinin problemi aslında diğer taraftakini de ilgilendiriyor. İslami feminizmin son yıllarda daha yükselişe geçmesinin birkaç sebebi var bence. Bir tanesi o geçmiş İslamcı hafızayla hesaplaşılmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani zaten o dönemde de kadınlar İslamcı erkeklerle hesaplaşıyorlardı ama bu sonraki süreçte, sonraki nesillerde, bizim dönemimizde bu hesaplaşma daha cepheden olmaya başladı. Biraz bununla alakalı bir şey. Yani kadınlar artık oradan daha müstakil bir yol tercih etmeye başladılar ve bunu kendileri kurdular. Biraz bununla alakalı, yine bununla bağlantılı olarak yani iktidarın insanları
müthiş şekilde kutuplaştırdığı bir ortamda bu kutuplaşma aslında bir takım ters tepmelere de sebep oldu. Artık insanlar, farklı kesimlerden insanlar birbirleriyle daha fazla konuşma ihtiyacı hissettiler. Çünkü ortak bir takım dertleri vardı. Yani feminist mücadelede de Müslüman kadınlarla diğer feministlerin, feminist hareketin yakınlaşmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Daha fazla istişareye açık bir şey benimseniyor artık. Ortak mücadelenin imkanları daha fazla aranıyor. Çünkü ortak karşı durulan bir sömürü var ve bunun karşısında ancak hep beraber dayanışılırsa bir takım kazanımlar elde edilebileceğini bir takım örnekler üzerinden görmüş olduk.